1. Yayındayız. Geldik mi? Burada mıyız? Geldik efendim. Selamlar herkese. Hoş geldiniz her birinize. Bayağı da vakit oldu beraber bir etkinlik yayını yapmayalı. Kaldık zaten, çok da fazla bir etkinlik yoktu. Geçen ay gerçi PlayStation vardı ama inanılmaz yoğun bir döneme denk geldiği için maalesef ki onu pas geçmek durumunda kaldık. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün çok bomba oyunlar duyurulacak. İnanılmaz heyecanlı bir gün. Gazlıyor muyuz? Çok inandırıcı olmayacak. Daha önce en son PlayStation videosunda konuştuk ya, artık böyle eskisi gibi böyle E3 tarzı bomba yayınlar olmuyor. Oyunlar hep farklı etkinliklere saklanıyor. Herkes kendi etkinliğinde duyuruyor. Yıl içerisinde bir sürü etkinliğe bölüyor falan. Eski heyecanı olmuyor ama şimdi şeyi de söyleyelim yani. Cevap abimiz yine gazı verdi. Böyle 3-4 tane bomba oyun duyurusu, anonsu, yani ilk defa burada duyacaksınız falan gibi gazladı yine. Artık nedir ne değildir birazdan şeyleri de konuşuruz. Söylentileri de konuşuruz. Ben onu ama hep bilmem. yapıyor böyle. Şimdi daha önce Summer Game Fest takip etmediyseniz onu söyleyelim. Cevap abi hep böyle gazı verir. Bazen hakikaten tutar, çok güzel oyunlar duyurulur az sayıda da olsa, ama bazen de bomboş çıkar. Yani çok büyük beklenti içine girmeyin ama sürprizler olabilir. O kadar da boş değil yani. Abi ben peşin söyleyeyim. Ben şu anda Diablo 4 oynuyor olabilirdim. Kalktım, yayına geldim. Bu yayından düzgün bir şey duyurulmazsa büyük olay çıkar. Tamam, bir an çok umut düşüreceksin sandım. Yok yani. Sonuçta ben Diablo 4'ü bıraktım geldim. Beklentim büyük. Ne bekliyorum bilmiyorum ama etkileyici bir şey bekliyorum yani. Şahsi bir beklentin yok ama etkileyici bir şey görmek istiyorum Tabii. diyorsun. Diablo'yu bıraktığıma değmeli bu akşam yani. Hani başka bir akşam olsa olsun, tamam. Hani belki epik bir şey yoktu ama sonuçta yeni gelecek olan oyunları gördük, duyduk vesaire falan der geçerdim. Bu akşam öyle değil ama. Okey, o zaman biraz söylentileri konuşalım. Ya şimdi çok bariz bir kere bir Kojima gözükür. Zaten belgeselini yapıyormuş kendisi. Onu da geçen anons ettiler. Hem bir onu çıtlatırlar, bakın Kojima belgeseli falan diye. Hem de belki Death Stranding 2'den yine bir şeyler görürüz. Yine kafamız karışır. Ne düşündü bu adam, ne yapacak diye merak içinde kalırız. Yani böyle çok dolu dolu oynanış tarzı bir şey büyük ihtimal paylaşmaz da hafif oynanış kırıntılarıyla yine böyle akıl oyunları dolu hoş bir sinematik trailer gelebilir belki Death Stranding 2'den. Evet. Öyle bir söylenti de var mıydı peki, yoksa gelebilir diye sen mi söyledin bunu şu an? Ben çok fazla bakamadım bu arada. Bugün yoğun bir gündü. Çok detaylı okuyamadım. Hatta biraz güneş çarpmış galiba. Uykudan uyanıp geldim gibi oldu. Kusura bakmayın o yüzden birazcık şey gözüküyorsa. Abi ikisi de ya. Şimdi Geoff olunca Kojima bir şekilde oraya zaten summonlanıyor. Yani illaki gözükecektir diye düşünüyorum. Yok Kojima net gözüküyor da Death Stranding 2 ile alakalı bir şey vermeyebilirlermiş gibi geliyor bana ya. Tabii canım, olabilir, kesin değil. Şu an ihtimalleri böyle söylenti ve beklentileri konuşuyoruz. Bence olabilir yani, bir ihtimal. Yani %100 değil tabii de Death Stranding 2'yi tekrar görebiliriz ki zaten birkaç defa da gördük geçmişte. Bir tık daha dolu görürüz belki, bakalım. Pekala. Başka bir şey var mıydı okuduğunuz bugün? Yani bu akşam ben de şeyi göreceğimizi biliyorum. Cyberpunk 2077'nin yeni çıkacak olan DLC'si ile alakalı bir şey göreceğimizi biliyoruz. Onlar bizzat duyurdular da zaten. Benim aklımda o kalmış. Onu araya sıkıştırayım. Sende başka bir şey var mı? Peki CD Projekt'ten başka bir sürpriz gelir mi? Mesela bir Witcher 1 remake ile ilgili. Ya da yeni Witcher sagasını başlatacak oyunla ilgili. Şu an heyecanla yükseltmeye çalışıyorum. Abi güzel yerden girdin. Sonuçta biz de biliyoruz birden fazla Witcher oyunuyla alakalı, daha doğrusu Witcher projesiyle alakalı çalıştıklarını biliyorduk. O akşam bu akşam mı? Belki de olabilir. Bu akşam hiç merak etmeyin. Bugün duyurulacak hepsi. Hiçbir yere ayrılmayın. Witcher 4, Geralt'in yolu. Efendime söyleyeyim, Gwent ama kart oyunu değil bu sefer. Aksiyon RPG. Açık dünya falan. 3 ile 4 arasında geçecek falan. Böyle şeyler bekliyormuşuz değil mi? Red Dead Redemption 3. Bu arada genel duyurularımızı görmeyen olabilir. Hemen hemen bütün etkinliklere yayın yapacağız gibi. Bugün biz 2 kişi olarak yapıyoruz. Kalan 2 yayına tam kadro Enis de geliyor olacak. Hemen sayayım mı şeyi? Say abi sen. Ver abi.
pazar akşamı saat 19.45'te Enis de gelecek, bize katılacak. Enis Tunca ve ben Xbox Bethesda, daha doğrusu pardon Xbox Starfield yayınını izleyeceğiz. Ağırlıklı olarak Starfield'dan ciddi bir paylaşım yapacaklarını söylediler. Hani başlıklarına da taşıdılar. Ona da pazar akşamı 19.45'te işiniz yoksa bekleriz. Ertesi günde yani pazartesi akşamı 19.45'te de Ubisoft Forward var. Ubisoft Forward tarafında da doğal olarak hani Ubisoft oyunlarının alayı gözükecek. Kesin göreceğini bildiğimiz Assassin's Creed Mirage var. Bir de Avatar Frontiers of Pandora mıydı tam adı onun? İşte Avatar oyunu. Evet, öyle olması lazım. Evet. Ama Avatar hakiki Avatar değil. Avatar The Last Airbender değil yani. O mavi avatarlar. Şirinler köyünden böyle ezikliyorum ben her seferinde. Hayvan gibi başarılı olan bir şeyi böyle şey yapması bazen çok sıradan bir şeymiş gibi bahsetmiş, hoşuma gidiyor. Tetiklenen insanlar da oluyor. Ama buna artık katlanacaksınız. Eğer pazartesi akşamı 19.45'te bize katılırsanız. Evet, devam ediyorum ben söylentilerden. Bu bir yeni oyun duyurusu, daha doğrusu yapıldığını biliyoruz da bir şeyler görecek olabiliriz. Bir Iron Man oyunu yapılıyor. Electronic Arts yapıyor. Bunu daha önce zaten açıklamışlardı yapıldığını ve belki de ilk kez bugün görebiliriz. Bu da Geoff abimizin böyle büyük oyunlar duyurulacak diye bizi gazladığı oyunlardan biri olabilir. Iron Man oyunu bu arada single player. Tam istediğiniz gibi o arkadaşlar. Aynen, online bir mevzu yok. Yani tam kafamıza göre bir oyun olacak gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabii. Yani. Ya bir Superman oyununun dedikodusu da çok uzun süre dönmüştü. Hatırlar mısın abi eskiden? Hep Yani Rocksteady Superman hep yapıyor var ya. falan diye. Superman hep konuşuluyor. Bu arada Yani şey de var. zannetmiyorum. Şey beklentisi de var daha doğrusu genel itibariyle. Bu akşam var manasında değil. Acaba hani Sony geçtiğimiz ay sonuçta bir etkinlik yaptı. Biraz sönük geçti gibi ama buraya bir şey saklamışlar mıdır? Bir şey gösterirler mi vesaire? Çok zannetmiyoruz. Ama yani bir sürpriz çıkar mı? Olabilir ama küçük bir ihtimal. Onun peşinden söylemiş olalım. Çok büyük sürpriz ben beklemiyorum şahsen. Belki son durumunda ne oldu hatırlamıyorum ama yine geçtiğimiz Summer Game Fest'te galiba göstermişlerdi. En azından anons etmişlerdi. Last of Us'a bir standalone multiplayer eklentisi yapıyorlar ya, ayrı bir oyun gibi multiplayer modu demeyelim de ayrı bir oyuna çevireceklerdi. Belki onu daha detaylı görürüz. Çünkü hemen hemen bu sene bir şeyler açıklamaları gerekiyor o projeyle ilgili. Bu arada ben geri sayım ekranını da verdim. 8 dakikadan geri sayıyor. İsterseniz eşlemek adına ben 8 dakikayı gördüm şu an. 7.59, 7.58, 7.57. Eğer ki uymuyorsa abi 2x'i alıp ikimiz tekrar da bakabiliriz. Hani birimiz erken tepki vermesin diye yapıyoruz bunu sevgili izleyen arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar derseniz. 7.45, 7.44, 7.43 diye gidiyor. Herhalde yakınız bir şey demediğinize göre. Evet, yani çok ince bir fark vardı. O kadardan bir şey olmaz. 7.34, 7.33. Evet. Tekrar 2x aldım da değişmiş olabilir. 25, 24 diye gidiyor. Tamam, Şey okeyiz. açısından, düşen Bakar. bir şeyleri izlemek iyi geldi bir anda ya. Birden herkesin tadını kaçırayım mı? Çünkü günlerdir döviz.com'dan artan doları izlediğimiz için Eyvah eyvah. aynı hızda Tatsız böyle konular. tık 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 diye. Abi ya bunu yapmazsam olmazdı yani. Çünkü hani yani zorunlu öyle diyeyim. Tamam. Yeni duyuru Konuyu olarak nasıl bir tane geçiştiriyor? daha bir tane daha aday söyleyeceğim. Yeni bir Tomb Raider oyunu da biliyorsunuz geliyor. Onu da belki bugün görüyor olabiliriz. O da bence en iddialı adaylardan biri. Yani Ya inşallah gösterirler. yeni Tomb Raider serisi çok güzel yenilenmişti. İlk oyun çok başarılıydı. İkinci oyun biraz daha az başarılı. Üçüncü oyun daha da az başarılı. Yani daha doğrusu hype'ı mı azaldı diyeyim. Oyuncu sayı yani Olabilir. Ya benim böyle çok şahsi bir heyecanım yok ama bugün yeni bir Tomb Raider oyunu gösterilirse büyük ihtimal yani ilk böyle 3 oyuna girebilecek oyunlardan biri olur bu akşam için. Çünkü çok fazla böyle gümbür gümbür duyurulacak bir şey beklemiyorum. Ama sadece bu akşamın yani sadece bu akşamın güzel geçmesi açısından değil, ekstradan seri açısından da hani o aşağı yani genel itibariyle genel yorumlara göre aşağıya doğru giden ivmeyi tekrar yukarı doğru çıkartacak bir şey olursa, tekrar bir yükselişe geçerse hani açıkçası Tomb Raider ben çok sevinirim ya. Çünkü ne olsa güzel aksiyon macera oyunuydu. Güzel puzzle'ları falan da olan da bir oyundu. İyi bir sürpriz olabilir yani günün sonunda gördüğümüz şey güzel de olursa böyle güzel gameplay'li yenilenmiş tatlı bir oyun görsek. Evet, Elden Ring DLC söylentileri var. Onu da görüyor olabiliriz tabii ki. Başka bakıyorum ne notlar almışım. Yani Final Fantasy Remake'in, Final Fantasy 7 Remake'in ikinci bölümünü, Rebirth'ü artık görelim.
Yani en son göstermişlerdi ama biraz daha detaylı artık oyun neyi kapsayacak, neler olacak, neler olmayacak biraz daha böyle detaylı, hatta oynanış da içeren bir şey göstermeleri lazım. Çünkü 2024'te falan çıkacaktı son, en azından konuştuklarına göre. Artık bence bugün görsek iyi olur onu da. Katılıyorum. Mortal Kombat 1 zaten kesin Doğru. olacağı söylendi. Orada da yeni bir timeline yaratıyorlar artık. Mortal Kombat yeni bir evrene geçiyor gibi bir Evet. değişikliğe gidiyorlar. Bazı köklü değişiklikler de olabilir işin dövüş mekaniği kısımlarında, Evet. detaylarında. Ben Onu da orada görüyor olacağız. ya şimdi Street Fighter 6 da çok yakın zamanda çıktı. Çok yani o da bayağı iyi de yorumlar da aldı. Yenilenerek de kısmen çıktı. Yeni modlarla vesaire beraber de çıktı. Ona benzer bir dönüşüm olma ihtimali var. Zaten hani ilk duyurduklarında da tease ettiklerinde de Mortal Kombat 11'den böyle 1'e atladıklarında şeyi de anlamıştık. Bu bir reboot olacak. Yani dediğin gibi yeniden başlatıyorlar seriyi. Dünyası var orada da. Yani bu sene gerçekten çok başarılı dövüş oyunları görecekmişiz gibi gözüküyor ama bu sene çıkacağına dair bir fikrimiz yok şu anda. Bildiğim kadarıyla duyurulmadı çıkış şeyi. Ama ben açıkçası bu akşam çıkış tarihiyle beraber bu sene çıkacağının duyurulacağını düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Yanılabilirim tabii ki ama göreceğiz beraber. Evet, ne kadar kaldı? 4 dakikamız mı kalmış? Evet. Bir yandan da chat'e bakıyorum. Sorusu olan vesaire varsa arada yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer muhabbeti çok bölmeden sorabilirsek, konuşabilirsek konuşuruz onlar da üzerine. Bu arada 1487 kişi şu anda bizimle beraber. Hepiniz tekrardan da hoş geldiniz arkadaşlar. Sabitlenmiş olan, chat'e sabitlenmiş olan Furkan, bizim sosyal medya editörlerimizden bir tanesi kendisi. Mesajına bakarsanız da hani Discord kanalımızda yaptıkları çekilişlerle alakalı duyuruyu da görebilirsiniz. Discord kanalımıza da katılmak isterseniz katılın. Alan Wake 2 oynanış gelir denmiş. Yani biraz görmüştük. Biraz daha gösterilebilirler. Görebilirler, Neden evet. olmasın? Hani çok böyle geceyi çalacak bir şey olur mu sanmıyorum Yani. ama güzel olur, en azından oynanış izleriz, akar gider. Yani çok daha fazla bir şey olsaydı ellerinde bence Sony ile beraber gösterirlerdi gibi geliyor ama belli de olmaz tabii. Bir de şey söylentisi var. Çok olur mu bilemiyorum bugün ama Persona 3 remake diyenler var. Persona 6 gösterilir diyen var falan ama ben zannetmiyorum. Bunları uçuk iddialar olarak, en azından Persona 6'yı uçuk iddia olarak bugüne tanımlayabiliriz bence. Başka da konuşmadığımız bir şey hemen hemen kalmadı söylentiler. Ha, belki Dragon Age 4 gösterilebilir. Evet, onun böyle bir şey Oradan bir şey gösteriyoruz. göremedik. Bir şey gösteriyoruz ayağına böyle artwork da gösteriyorlardı. Böyle çizimleri gösteriyorlardı. Belki ama ben öyle bir şeyi pazar akşamı Xbox Bethesda O Xbox da olabilir. şovunda görme ihtimalimiz daha yüksek olabilir yani. Payday 3 de yapıyorlardı. Belki oradan da bir şey çıkar. Payday 3 olsa ne güzel olur ya. Payday 3'ün de evet geliştirildiğini biliyoruz. Böyle bir teaserla yayınlamışlar da eğer görmeyenler varsa böyle 3 saniyelik bir şeyle görmüştük. Yani Payday 2'yi ben bir de bayağı manyak gibi oynamıştım böyle saçma bir dönemde tutulup saatlerce hani bir gün içerisinde ardı arkası kesilmeksizin oynamıştım. Tekrar öyle bir döneme girmek de tatlı olabilirdi. Gerçi Diablo 4 bitmeden olmaz da. O kadar erken de çıkmaz zaten. Hadi kardeşim, verin şu yayını. Şu Şu an an ben hazırım. Bekliyorum. Bana oyunları yağdırın. 2-0-3, 2 dakikamız mı 2-0-2, kaldı? 2-0-1, 2-0 gibi gözüküyor şu anda bende. 2x alalım istersen bir kere daha. Hadi Herhangi bir bakalım. kayma olduysa onu yakalamış olsun. Ben de şu anda 50-49 diye gidiyor. Tam bir saniye falan oynuyor, bir şey O olmaz kadardan ondan. bir şey olmaz. Final Fantasy 9 remake söylentilerine Ha inanıyor evet. musunuz? Öyle de bir söylenti var. Ya ben mutlaka yapacaklarını düşünüyorum da şu an anons edilecek aşamada mıdır onu bilemem. Ya şu an anons etseler bana çok şüpheli gelir açıkçası. Ya daha Final Fantasy 7'nin remake serisini tamamlayacaklar da yani hepsini aynı anda 16 çıkıyor bir yapmaları de yani. çok soru işareti. Ya 16 artık hazır zaten de. Ya mutlaka Evet de yapacaklar hepsini remake. Yani çünkü artık remake devri, yani bir sürü firma eski oyunları tabii ki de tekrar tekrar karşımıza çıkarıyor doğal olarak. Final Fantasy serisinde de zaten belli başlı oyunlar var. 9'da onların başında geliyor remake yapmak evet. üzere. Evet. Ee, Bu arada hani Final Fantasy 16 bu sene çıkıyor ve hazır olduğu için evet belki yeni bir duyuru gelirse gelebilir ama şu anda hani bence şeyin Ondan rüzgarını kesmemek adına belki daha sonraki bir etkinliğe belki sonbaharda bir duyuruya vesaire falan da bırakabilirler gibi geliyor bana. Çünkü oyun fa- bu ay sonunda çıkıyor. aynen bir yakın
bir gün önce falan da zaten bayağı bir uzun yine bir oynanış paylaşmışlar galiba. Sürpriz bozulmasın diye bakmadım ama. Böyle bakalım başka bir yandan kontrol Evet, ediyorum. KOTOR remake gösterilmesi mümkün mü demiş bir arkadaşımız. O proje bir ara yalan oldu. Yani ortaya çıkan demoyu beğenmemişti şirket yöneticileri. Sonra başka bir ekibe devrettiler. Zaten arada bir satın alma da oldu. Embracer Group falan geldi başlarına. O proje biraz sancılı gidiyor. Hiç böyle çıkamayacak falan diyenler de vardı projeyi takip edenler arasında. Ama bir şekilde devam ediyor en azından. İnşallah bir gün gerçek olur. Yani Evet. şu an bugün görmek çok sürpriz olur, ben zannetmiyorum. Yani, Çok bu sıkıntı arada yaşadı çünkü. yavaştan başlıyoruz. Yayını beğenmeyen arkadaşlar varsa beğenerek de hani destek olurlarsa beğenmeyi unutmazsanız sevinirim O diye ne de demek? bir rica Ha. edeyim ve hadi başlayalım. Ben de yayını beğenmeyen arkadaşlar varsa hani defolsun Çıkın gidin gitsin buradan. tarzı bir şeye başlayacaksın sen. Evet. Jeff abinin anonsuyla Hadi başlayalım. bakalım. Ya bu adamın ceketleri bir acayip değil mi Tunca Bey? Sanki Tunca Arslan skecinden fırlamış gibi giyiniyor bazen. Bizde böyle ceket yok ya. Olsa kullanırız ama. Ama işte aynen. Doğru Evet. diyorum. İngilizceyi kontrol ediyorum. Yok, otomatik çevirmeye çalışıyor. Saçma çevirebilir o yüzden. Sizde bir yayın görüntüsü kısa gidip gelecek arkadaşlar. Ses de gidip gelecek. Sizde bir gecikme var mı şey konusunda? Senkronizasyon problemi, minik bir senkronizasyon problemi var Çok yayında ama ufak. bizden ötürü değil arkadaşlar. A cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one Her thing konsoldan, her platformdan oyunumuz olacak falan demiş. Muhtemelen mobil oyun da yaydılar araya. Our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Evet, şeyi tekrar edelim. Senkronizasyon problemi orijinal yayından dolayı bir tık var. Ona yapabileceğimiz bir şey yok bizim. A very special grand finale that you're not going to want to miss. Okey. Bitişte çok iyi bir şey göstereceklermiş, onu söyledi. Tamam, kapayalım, bitişte açalım o zaman yani. Hadi canım. Nasıl ya? Prince of Persia platform oyunu mu? Yani hakikaten hiç beklemediğimiz bir şey. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Arada böyle görüntüde minik takılma oluyor mu? Bende akıyor. To rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Ben bir yenileyeceğim. Coming next. Then again, they weren't prepared for me. Yakalamak için bir 2x alacağım. Kusura bakmayın izleyen arkadaşlar. Bu yani YouTube'dan izliyoruz. Böyle bug'lar olabiliyor. Fena platform oyunu yapmamışlar da. Tamam, yakaladım. Darkness. Hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. ...18 Ocak'ta çıkıyormuş direkt. Kötü Mobile değil ama... gelmiyor mu? Efendim? There's a little surprise. Mobile Prince of gelmiyormuş Persia: The Lost galiba. Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation
bringing a modern take Okay, on the zararı yok legendary böyle franchise. oyunların Tabii yani. canım. You'll be able to see more Seveni at oynar. Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. Ha, It's Mortal time Kombat. for Mortal Kombat 1. Hadi bakalım. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the Takılma team niye at oluyor lan? NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? Eylül'de geldiği How do duyurulmuş the muydu new ya? Evet, cameo evet. fighters 19 work? olması Well, lazım. now it is Okey, ben time for combat. No hatırlamıştım onu. spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first Hadi yolla look kardeşim. at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Ben de çok güzel. Nedir problem? Before I put you down. Bayağı yayın. Bizim canlı yayın mı gitti yoksa? Yok yok hayır. İzlediğimiz yerden gitti. Tekrar aldım. Today, you have Bu bayağı proven worthy YouTube'la alakalı bir of sıkıntı joining arkadaşlar. us. Come. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Biraz gerideyiz ama şu şeyi çok bozmak istemiyorum. Jeff konuşurken 2x alacağım arkadaşlar. Şimdilik trailer'a şey yapın, izleyin. Takılmadan izleniyor şu an. Enough! Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Animasyon ve görsellik iyileşmiş ama hani bu bir reboot, bambaşka bir şey olmuş diyorsam bir yanı yok. Muhtemelen hikaye ve yeni oyun modlarıyla falan herhalde şey yapılacak. Evet, bir de çok sıkı Mortal Kombat oyuncusu da olmadığımız için fark edemediğimiz belki Tabii. ince detaylar vardı ama genel olarak çok böyle ekstra heyecanlandıracak bir şey göremedim.
Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Evet, şu Game an Fest gelip one of our Fatality'yi industry's çakacak greatest gibi oldu creators, müzikle. a man who has been loyal to Ben the bir same 2x franchise fan alıp base şeyi for 3 yakalıyorum decades. abi. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ed Boon geliyor konuşmaya arkadaşlar. Mortal Kombat'ın yaratıcısı. Ben bayağı I love you. All right, hızlıymışım well, Ed, ya. first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1 and Evet, ya işte ben arada F5 attım bir gider gibi oldu birkaç saniyeliğine onu yakalamaya çalışırken sıkıntı oldu. Tamam, normal versiyona döndük abi şu an. Graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. 2 saniye bir geri alıp oradan devam edeceğim abi. Takılıyor çünkü. Yani. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight. But they, a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the players kind of. Ana düşmanlar yanında cameo dövüşçüler denen hani yardımcı gibi sayılabilecek, arada gözükecek, kullanabileceğimiz şeylerden bahsediyorlar, mekaniklerinden bahsediyorlar. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you'll come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Bazı karakterler hem oynanabilir karakter hem de cameo karakter olacakmış ama galiba özel cameo karakterler de olacak. Cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nine-year-old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage. Jean-Claude Van Damme'dan şimdi bahsetmeye başladılar. Sen biraz ileride misin acaba? Evet, tamam. Ben ileri almaya çalışayım. Circle moment, you know, Circle moment deyip game, we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it.
Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Okay, Ed buna veda ettik. Genel itibariyle cameo mekaniğini anlatıp geçti arkadaşlar. Yani All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Bir Path of diğer Exile RPG. 2 from Grinding Gear Path of Exile 2. Ben yine öndeyim. Since its release in 2013. Abi ben 2x alayım, yakalamayı deneyeyim, yine takılırsa bakacağız. Right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Şey başladığında söyleseydin keşke. Where are the gods? Hey you, what's going on? Tamam, normale alındı. Okey. Okay. Konuştururlar muhtemelen diyeceğim. Bu kadar gösterip genelde kalmazlar. Gerçi kendi etkinliklerinde öyle yapıyorlar. Burada böyle kalabilir. 28 Temmuz'da kendi yapacakları etkinliğe yönlendirdiler bir teaser'la beraber. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Daha ekstra ne söyleyebilirler ki ya? Fortnite'a falan mı geliyor? I am the Advanced Artificial Intelligence Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Monster Hunter World'e mi geliyor? Ne oluyor? Galiba evet. Yok. Crossover yapıyorlar ya, belli yani de. Ha tamam, Exoprimal diye de bir oyun göstermişlerdi. Onunla bir collaboration yapıyorlar. Exoprimal. Game Pass'e ilk günden gelen bir oyunmuş. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Bir tane daha çılgın bir iş ortaklığı. Evet, yine zaman öldürmelik bir şeyler daha gösterecek. Redfall. Transforming everything you may think you know. Aa. Nicolas Cage. Şeye mi geliyor? Neye geliyordu bu? Ha, Dead by Daylight'a geliyordu, doğru, aynen. Gelmedi mi zaten ya? Beta'da mı oynattılar? Ne yaptılar? Geçenlerde bunun muhabbetini ben bir Dead by Daylight yayıncısından görmüştüm. Nicolas Cage kaldı mı ya? Abi her zaman. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you.
Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this... Aynen, ben de çok merak ediyorum. Evet. Maybe he'll be in a Hideo Kojima Niye bir game, de but yani? Dead by Daylight. Gerçi bunun böyle vampirli bir filmi vardı yakın zamanda It's a çıkan. museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. Geçerli bir sebep And there's sayamadı something bence ya. about it that I think Yok ama as a Dead by Daylight survivor hani is like a hikayesiyle alakalı bir bonding şeyler söyledi. experience. Hani It's a herkes bit zaten like böyle bir hide and sis go içinde seek. uyanıyor da You have öyle three geliyorlar. other Zaten teammates hikayesi who olan are çok da bir oyunda survivors değil. with Yani you, 4 and it's vs. teamwork. You're 4'e working 1 together to oynanan pull through, asimetrik and I like multiplayer that. oyun da. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your Nicolas friends. Cage ilk And you're tercihleri fully miydi into this. I know acaba? we heard O your evet, o da voice in there, ilginç. so you recorded lines. Gerçi olabilir. See, I want you Çünkü to know hakikaten when adam you're playing internet the Nick ünlüsü artık Cage yani. Survivor, I even have Filmlerinden when you're ziyade. choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. Ben de yayın I mean, takıldı. this is so fun. This game, as you geldi. said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Dead by Somebody very Daylight'ı nereden important in duydun my diyor. family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, ha, pun intended. Oyunu öğrenmiş hakikaten bu See, arada. Dead by Daylight to me Ailesinde was an oynayan varmış. opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say İlk kez bir oyun it took için işte me hani teklif nothing but almış. a split Yeni second bir to say yes. izleyici kitlesine de ulaşabilirim demiş adam Speaking direkt about yani. split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Şey falan diye aktörlüğüme de bir şeyler kattım bir oyun karakterini seslendirmeye çalışırken, çünkü işte hani interaktif bir şey belli yerlerde vesaire falan diye böyle bir şeyler söyledi. İlginç. Hadi görüşürüz Nicolas Cage. PR için orada ama adam çalışmış en azından biraz dersine. on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Bir de ona bakalım. Güzel zaman yedin Nicolas Cage'le. Duruşu böyle kambur duruyor ya hafif. Onu da böyle. Yani. Abi çok komedi animasyonu. Evet evet. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hadi bakalım Witcher Hello, serisinden. Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you.
Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Çıksın izleyelim ya. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Siri. Neutrality has consequences too. You're right. I'm right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. Ulan bunu gösteriyorsunuz, bari Witcher'la ilgili bir oyun da gösterin ya. You sure about this? İsmet. Are you? Hafif müzik verip Witcher bir remake falan yazsanız bile olur. Ekstra gazlanmış oluruz. History has a way of repeating itself. Biz çocukken Zeyna'lar, Herküller vardı ya abi. İşte evet. Bu da bir jenerasyonun Zeyna'sı, Herkül'ü bence ya. Net yani. Acaba? Emin değilim ben. Yani bizi ifade ettiği şey ifade etmiyordur da yapım olarak söylüyorum. O kafa. Kalite olarak da o kafa. Ha, kalite olarak. Yani. Tabii senelerden ötürü teknikte gelişme var. Zeyna'yı gören bu ne lan der. Tiyatro gibi çünkü. Ya onların böyle hepsinin neyse dur. Çok alakasız kaçınacak. Özelden sonra sorarım. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Nice. Da başka dizi fragmanı büyük ihtimal izleyeceğiz. Tek olmayacak bu. Vanishing of Ethan Carter'ı Bulletstorm ve bir tane daha oyun yapan elemanlardan bir şey yok. Direkt atladılar, oyunu atladılar. Evet. Neydi bunun adı? Onu aynen. unuttum. Ben de unuttum. Daha önce de göstermişlerdi zaten. Evet ya. evet. Çok heyecanlanacak bir şey yok. The Witch Hunt. Gene 4 kişilik bir şeydi bu. Dilimin ucunda adı. Neyse yazacak zaten. Şey falan diye konuşuyorduk işte, Vermintide'ı falan sevenler bunu da. Hah, Witchfire. Evet, tam doğum günümde çıkıyormuş Early Access. Yer oyunu. Evet, evde PlayStation oynarken başınıza gelebilir böyle şeyler. Evet. Aynen böyle oluyor değil mi? Diğer olan varsa chat'e yazabilir mi ya? Ödünç alacağım bir hafta sonu. Evet, bu bir de daha ilk VR. Daha birkaç tane daha VR oyunu görürüz. Evet. Çünkü VR 2 duyuruldu ve illaki bir şeyler gösterecekler yani. Crossfire Sierra Squad.
Reklamları izliyorsunuz şu anda. Ya bu arada Crossfire sanki Xbox'la anlaşması olan bir FPS değil miydi? Neyse. Ondan emin olamadım. Ben de olamadım. No turning back after this. You sure? Remnant 2. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Alan Wake 2 gameplay New geliyormuş season hakikaten. of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Sonic. Bir Sonic oyunu çıkmıştı, bir tane daha mı geliyor? Bu sene bir açık dünya oyunu Sonic gelmişti. Bir tane de platform gene yapıyorlarmış klasik türü de. Yani. Ya okey, zararı yok, yine aynı. Tabii canım. Yapsınlar da yani böyle bekliyoruz, bizi biraz daha büyük sürprizlerle heyecanlandırsalar daha keyifli olacak izlemek. Evet. Bunlar hani aperatif. Esas ana yemek gelmedi hala. Gelecek mi? O da muamma yani. Aç kalkmayalım masada. Sonbaharda geliyor. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look.
I wish this universe had a few more things to do. Genshin Impact'ın geliştiricisinden Genshin Impact'le alakalı onlar bir tane daha oyun yaptılar. Onunla alakalı. 10K miydi? Bir şey vardı. Bakamadım. Evet, yakın zamanda çıktı. Bu Honkai mi? Genshin mi? Ben aradaki farkı anlamıyorum. Benzer kafada bir oyun diye biliyorum zaten. Evet evet. Tournament's starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Honkai Star Rail. PlayStation 5'e geliyor. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the Lies team of at P. NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Ne zaman çıkıyor? Çıkış tarihi duyurulacak aynen. Geppetto's puppet. We need your help. Çok efsane tema bu arada ya. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant, ton amour ardent, rien je le sens, pourra me faire. Tu seras toujours mon amour. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi. Toutes les c'est plus fort que moi. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 Eylül'de çıkıyor. Aa, demosu da varmış. Denemek isterseniz. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime Mangadan artists of all uyarlama time. Görsel olarak This is çok one of those etkileyici bir games that I feel esermiş lucky we kimse. get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty Hangi hyped manga once bu? you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Büyük ihtimal bir Shonen Jump serisi falandır. Cell Shade'den ötürü bayağı şey gibi gözüküyor ya. Aa, Dragon, okey. Akira Toriyama'nın neyi bu ya?
bir şey mi varmış hakikaten? Evet, bu bir sürpriz. Evet. Ama tatlı bir sürpriz mi? Ya bilmiyorum, bu mangayı okumadım. Akira Toriyama'yı çok seviyorum da bundan hiç haberim yok açıkçası. Sen fırsatım olmadı. ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか？ Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Birkaç gün sonra esas ne olduğunu göstereceklermiş falan da Annapurna'nın birkaç tane oyununu göreceğiz. Evet, bu da tam bir zaman geçirme. Evet, evet. Yani zaten çıkmış oyunları öyle kolaj halinde gösterip. Abi bir şey duyuracaksanız burada duyurun işte yani. Ekstradan D2. 29 Haziran'a çağırıyorlar. Ya, oturup izleriz. Onu da izleriz de burada da göstereydin yani. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Vücudumu esneteceğim bu arada. Evet, ben de az evvel yaptım onu ya yani. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all. Okay. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Bir başka bedava oyun.
Neydi lan? Warhammer mı? Warhammer diyeyim demedi. Göreceğiz şimdi. Hear the battle call. Cities rise and empires fall. Warhammer demiş olabilir, doğru. We're taking up our arms. Hold the line up here. İnşallah güzel bir bomba saklamışsındır sona. Evet. Keep on fighting. Bir yandan süre azalıyor çünkü. Yani Fortnite yeni sezon falan göstereceklerdi. Alan Wake göstereceğini biliyoruz. Yani böyle banko şeyler de var daha göreceğimiz. Onlar da süre çalacak. Şimdi mutlaka bir tane daha dizi fragmanı izleriz. Bir tane dizi fragmanı yetmez. 11'de açsaymışız da olurmuş yayın hakikaten. Da yani düşünüyorum, bir işte şey fena değil gibi. Gerçekten bakmak isteyeceğim. Yani Prince of Persia'nın platform oyunu yapmışlar ya tekrardan. Bir o hani eyvallah diyeyim. Yani o da zaten en başta gözüktü. Evet yani. Yani kötünün iyisi gibi. Lies of P falan da evet fena değil de değil. Yani işte diyorum ya, bunlar hep yani aperatif. Lies of P'yi biliyoruz şimdi, daha önce de gösterdiler. Onları saymıyoruz güzel, bile, heyecan verici bir şey olarak sayamayacağım. Hey, this is not ya bana streamer ya streamerların funny moment videosu, evet. Tam da böyle bir etkinlikte görmek isteyeceğimiz şey. Bu arada oynadıkları oyun çok komik arkadaşlarla oynamak için bu arada. Party Animals değil mi? Aynen. Ama yani oyunu da görmedik ya. Gülen birkaç tane streamer gördük, o yani. Pilgrims, summer is coming and Dying Light a lot of DLC'si. cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. DLC bile değil, update duyuyordu, geçti adam. Bir takılmalar yaşanıyor bende. Bende akıyor. Yakalamaya çalışacağım şimdi. Crash Team Rumble'ı gösterdi. Aynen, şu an onu gösteriyor bende de. Bende onu geçti ama. Şu an bitti, Psychonauts'a geçti. Ha Game Pass mevzularını gösteriyor. Reklammış zaten, sıkıntı yok. Evet, ben bir 2x attım tekrar. Şey yapacağım, şu reklam geçsin. Tekrar Jeff'teyiz. Evet Jeff, sendeyiz. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Max Payne geliyor. Max Payne abi geliyor direkt, aynen. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Birbirlerine benziyorlar lan. Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. İki karakterle eşit süre oynayacakmışız falan. İki karakterle oynayacağımızı görmüştük terrifying son journeys etkinliğinde. through two different worlds, and yet
it's all connected. And the player gets to Ya switch işte between them. önceden gördüklerimizi bir de burada farklı in the story cümlelerle, farklı as they şekillerde choose. anlattırıyorlar. Yine Yalnız- zaman we saw çalma. obviously at the PlayStation event, Şimdi you bunlar revealed, gameplay Saga, gösterecekler değil mi? the second character. Tell us a bit about her. Evet. She's in Bright Falls. and she's Okey. sort of O gameplay'e geçmeden living evvel a narrative bendeki şu that takılmayı Alan 2 saniye çözüyorum, is that geliyorum. right? Well, Hadi bakalım. that's a good question to ask. Biraz geride kalabilirim. Senin geri Given points in the almanı isteyebilirim story senden. Haberin as they olsun. choose. İşte. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed Saga, the Gel. second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls and she's sort of living a narrative that Alan has written. Gameplay'e Is that başlarken right? söylerim abi. Sen ona göre başa veya ileri That's a falan good question bakarsın. to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked. Alex Casey kendi oynuyor diye Alex Casey'yi they are coming to anlatırken döndü şey yaptı falan. Muhtemelen a trailer'da series of görmüştük ya Alex ritualistic Casey dediği karakter hakikaten kendi motion capture very yaptı karakter. quickly, Yani. the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AW. Ya iki karakteri de and oynayabiliyoruz. these İkisini horror de belli bir stories noktadan sonra farklı sıralamayla oynayabiliyorduk around. kafamıza göre. Bunları zaten Obviously, söylediler, konuştuk. Alan's Evet. still gonna be Tekrar playable in the tekrar game. We're gonna anlattırıyor. experience his journey, Oyunu but, gösterip konuşsalardı Saga is a sort keşke. of new Gameplay'i character, gösterip and there is konuşsalardı that sort yani. of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do. Bu bir devam homework oyunu ama ilk kez if oynayacak they olan have insanların da not girebileceği played bir the original oyunmuş. game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. Hiçbir şey bilmeseniz de in sıkıntı yok. this Bundan world. girersiniz. Ya diyor. bu She da will be going standart in oldu artık. Bunu very yapmazsan quickly, oyunun daha and az she satıyor has to zaten. learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her, and then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga. İki karakter arasında geçişleri kafamıza göre yapabiliyoruz gibi bir the durum. investigation goes on. Tabii You are sınırları free vardır da. to switch between them. There are a lot of connection points. Yes. Ama in birbirleriyle many bağlantı surprising noktası çok ways, fazlaymış. but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind Evet, of saf telling oynanış challenging, interesting göstereceklermiş. narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. Gameplay konuşmaya yeni başladılar bende abi. Biraz geri alman gerekecek sana. Yeah, raw gameplay for the first time Yoksa ever. takılıyor yani. This Ben is yakalamaya early çalıştım. on from the experience. They're Okey, hyped, biraz man. They're ready durdum, for devam it. ediyorum. So tell us, what are we going to see? What Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. Doğaüstü güçler ölen kurbanı Bright Falls, geri getirmek için geri getirmişler. Göreceğimiz kısımda bunun olacağını söyledi. Çok geri alman lazım abi senin. Ben bitirdim abi festivali şu an. Ben de bayağı aktı gitti. Şimdi başlıyor gameplay valla. Tamam, şu an eşitlenmiştir. Evet. Sounds like somebody's home.
Atmosfer bayağı etkileyici gözüküyor. Evet evet. Ben Yani jumpscare ne zaman kasmışlar. gelecek diye bakıyorum ya. Evet. Sana erken geldi abi. Geyiğe dedin değil mi? Sen evet dedikten sonra çıktı bende. Biraz daha. Geyiğe dememişsin bak. Ya buralar da tanıdık geliyor bana ama hadi bakalım. Al silah. Aha kalp buldu. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Gameplay kısmı bitti. Sinematiği mi verdi daha yaşında? It's for us. Evet, biraz daha sinematik, daha harmanlanmış şeyler izleyeceğiz şimdi. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Warhammer Space Marine 2'nin co-op campaign'ine bakacağız. Evet, biraz daha ısınma hareketleri yapayım. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Yeah. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Ha bu şey krallık yönetme şeyi vardı. Birkaç tane vardı da yeni bir tane daha. Ulan geçenlerde gördüm şeyi de. Yok Kingdom Last değil ya. Yes Your Grace de eski, o değil. Bir tane daha çok benzeyen onlara yaptılar.
Ulan videoda bahsettim. Neyse. Göreceğiz şimdi. Ay, ha ek paketi geliyormuş Yes Your Grace'e. Okey tamam, benim dediğim oyun başka oyun. Yes Your Grace kararlar alarak krallığımızı yönettiğimiz bir oyunda ek paket geliyor. Ya da devam oyununa mı direkt şey dediler acaba? Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. John Carpenter da projenin içindeymiş, enteresan. Evet. Ha, gerilim aksiyon gibi bir şey mi ya? Bu bayağı abiler. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Bir şeyleri eze eze gidiyor. On my mark. 5, 4, Ha, zombiler. 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Zombi shooter'ıymış ya. Evet, artık farklı oyun görebilmek çok zor hale geldi. Bir ara zombi oyunu neredeyse hiç çıkmıyordu. Bu arada işte Dead Island 2, Dying Light falan filan çıktı. Yani kötü oyunlar değillerdi ama yani o oyunda değillerdi değil yani. Bakalım. Eğlenceli olursa niye oynanmasın? Zombili oyun seven insanlar için güzel haber gene. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. 1.0 versiyonu yaklaşırken yeni bir karakteri daha göstermek için çıkmışlar karşımıza. Gösterecekler. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? Bu arada bu yaz geliyor. Alma planı olup da hala almayan varsa bence elini çabuk tutsun. Bir posta daha zam gelebilir. Evet. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director. Zaten uzunca göstermişlerdi. Ekstra bir şey de gösterirlerse I know you guys are ne güzel deep olur. in development. First of all, looks like we have some
fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This Okay. is, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason because this game features 2. Evet, oyunun Spider-Man, so we're fiziksel really excited kutusu about it. bu tasarımla Absolutely. Peter gözükecekmiş and Miles, artık. we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. Who There are knows, more. but- There are more out there. I 2 promise. main ones, but we have some new art to show. Tahmin ettiğimiz üzere 2'den fazla kötü adam var. The reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he So factors in. Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or. Craven'ı görmüştük, tanımıştık bir şeyde Sony etkinliğinde. He's coming to New York. Bir for avcıydı. his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others. ... Yes. Yes. But Venom also, obviously, symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction Venom to the though. art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this? Can you tell? Is this an Osborn Venom? Can you tell? What's the origin of Eddie Brock Venom? Or It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, Evet, we love Venom'un Venom for a içinde reason. Eddie Brock All those yokmuş. things you love Evet, about daha the önce character görmediğiniz will bir be hikaye there, anlatmak but how the istiyor. story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Kim olduğunu görmek için oynamamız gerekiyor oyunu falan filan. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Yeni Peter bir şey talks. de So gösterirler it's not umarım ya. just Bak what yine happens in the gameplay, it's what happens son how the story plays out. gösterdiklerinin görüntülerini verip Yeah, üzerine I mean, you saw some of konuşuyorlar. that there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is Keşke also more gösterseler ama. expansive. You've got Yani. Queens, Brooklyn, so even more of sort of Yeah, city I mean, the risk, city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and Şu then konuşmanın being able to sonunda use yeni bir lanes şey to traverse göstermeyecekse at ayıp. speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it? Oyun this ertelenir fall? mi diye soruyor şu an. Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I Çıkış can tarihi promise mi you vereceksiniz we're very yoksa? confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Oo. Yeah. Let's take a look. Güzel. Çıkış tarihini verecekler trailer'ın sonunda. İyi güzel, biraz keyfimiz yerine gelsin. Trailer yok, sadece bu mu? Ha. 20 Ekim. Ekim'de geliyor. Spider-Man 2 exclusive Ben dedim ki bir trailer yapmışlardır, sonuna koyarlar. Brian, Yok. thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. İyi ya, ertelenmezse bu sene hakikaten bayağı güzel oyunla dolacak. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon vari bir oyun vardı bu galiba. Evet. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales Black from Desert Korea's Online Joseon ek paketiyle Dynasty beraber. and some huge bosses. Geoff herhalde arıyor, diyor ki Spider-Man'den bana ne verirsiniz diyor. Abi bir şey veremeyiz. Abi bana bir şey verin. Abi veremeyiz falan. İki görsel gösterelim, konuşalım. Çıkış tarihini tarihini verseniz patlatırız. falan diye böyle pazarlık yapıp anlaşmış olabilir. Evet. Hiç yoktu değildir. Yani ben Sony olsam hakikaten bu kadar çok insanın izlediği bir şeye de bir şey göstermek isterim de yeni bir şey göstermiyor olmaları çok ayıp oluyor yani. Hani izleyici Bunlar sayıları bayağı inanılmaz çakma yüksek Pokemon yani. ya. Bayağı benziyorlardı hakikaten yani hani. Abi teliften başımız ağrımasın diye konuşup bir şey olmaz ya deyip koymuşlar yani. Oğlum
Gerçekten inanılmaz benzer yapmışlar. Artık çekinmiyorlar da gerçekten ya. BDO. Ben kendime yeni bir bardak su doldurup geleceğim. Evet, BDO'ya ben de ya çıktığı dönemde oynamıştım bu arada ben BDO'yu. Kötü MMO değil de çok vakit alıyor her MMO'da olduğu gibi. Senelerdir destekliyorlar da içerikle, update'lerle vesaireyle. O sayede de devam edebiliyorlar da. Vaktiniz varsa, eğer düşünen varsa, hani vaktiniz varsa fırsat verilecek bir oyun. Bakalım. Tahmini 20 dakika falan kaldı bitmesine. 1,5 saat olacak diye hatırlıyorum ben etkinliği. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle-earth, delving for riches. Lord of the Rings Yet the greatest treasure remains oyunu out of our yapıyoruz reach. demişlerdi bir tane daha. Ne, Daedelik'in yaptığı mı? Yok o şey değil canım. Gollum değil. Yok onlar Gollum dışında bir tane daha yapacaktı da onu burada görmeyiz diyecektin. Bu Onda başka mı bir Daedelik yapıyordu? proje mi? Bir tane daha Yüzüklerin Efendisi projesi yapacaklar diye biliyorum. Ama Hani işte cücelerle... anlaşmaları var gibi. Aynen. Cücelerle alakalı. My fellow dwarves, rally together. Onu görüyoruz. Şu anda adı neydi? It's time we took back our home. Return to Moria. Yani inşallah daha iyi olur Gollum'dan. Abi reklamlar vallahi yemin ediyorum ekrandan alacağım artık. Neyse sonlara yaklaştıkça bombaya daha çok yaklaşmış oluyoruz. O bomba da dur bakalım ellerinde patlayacak gibi geliyor ama hadi bakalım. Çok büyük bir bomba duyurulacak. Evet. En başta söyledi. Gaza geldi. Now we're going to look at an exciting new mobile game from a Yeni mobil geliyor yani şimdi. Dur bakalım. Final Fantasy mi? Evet, Final Fantasy evet. Sephiroth değil miydi bu? Yeni telefon almış. Aynen. We still don't know Sephiroth. Girişin arkasından gelen gameplay'e bakar mısın ya? Bu arada telefonda oyun oynayanlar için bu tür oyunlar çok gidiyor da. Yani. Ya şimdi bunu gösterip Final Fantasy 7 Remake'in devamının ne zaman çıkacağını aşağı yukarı söylediler de yani net bir şey gösterin kardeşim şununla ilgili ya. 2024'te kesin geliyor mu? Nasıl geliyor? Ne oluyor? Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell. Yani bir şey diyeceğim sana ama. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA.
Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. O sondaki oyun iyi çıkmazsa... Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? Hem aksiyonu olan hem de hikayeye odaklı, seçim odaklı bir yapısı olan bir oyun gibi duruyor. Or do we part forever? İlk kez mi görüyoruz ya? Tanıtık da gelmedi ama. Come out, whatever you are. The Game Awards'ta duyurduk dedi. Red. Ben hatırlayamadım bayağı. İsmini görünce belki tanıdık geldi. Ha, Banishers. Evet, Ghost of New Eden. Okey, tamam. İsmi görünce hakikaten hatırladım ya. Yakuza. 今回の指令はあなた好みの単純な力力仕事です。ある人物を警護していただきます。Ara oyundu bu. コードネーム上流。Kiryu'nun yolu falan gibi bir şey vardı. 大丈夫か。お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。Baba. さもなきゃ。これから起きることは全部お前らを選んだ結果。Delikanlılığının zekatını verse de biz de sebeplensek. Anana soy dese ya. I am no, o da olur. Man with no name'di bu arada adı da. Ha, pardon, Man with no name değildi lan, hiç alakası yok. The man who raised his name. Good morning, Stanley. It is 7:32 Subnautica a.m. mı? I hope you have a productive day. Adam da Joel'a benziyor ya. Change username to just Stan. Last of Us Part 3. Under the Adjusting Water. morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. Ha, Quantic Yes, Dream Stan. Green across the board. Looks like we're de good. varmış işin içinde. Bunu görmüştük ya. Definitely Görmüş in müydük? here, Tim. Quantic Dream'in böyle su altında bir oyununu görmüştük diye hatırlıyorum. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No, 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 no. Dad! Are you there? Under the Waves. Çıkış tarihi verdi. 29 Ağustos. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty.
Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Call of Duty Warzone'a gelen bir dünya şeyi gösterecek. Şimdi bunlar hep... Hadi bakalım. Ya bunları para alıyordur inşallah bunları göstermek için ya. Yani... gerçekten... bedavaya yapılacak iş değil. Acaba ne sakladı sona? Daha Fortnite var. İlla ki Kojima da çıkacak. 1,5 saat değil miydi bu etkinlik? Öyle de ben mi yanlış Kaç hatırlıyorum? yaptık ki şu an? Kaç oldu? Ya 1 saat 20 dakikaya geçtik. Yani 1,5 saatse bir şey kalmadı. Yanlış hatırlıyor olabilirim, belki daha uzundur. Bakalım. 2 saat diyenler var. Öyleyse. 2 saat miymiş? Yani chatte öyle dediler, bilmiyorum. Bakamıyorum ben bir yandan şu an. Oy, chat 2 saate yakın diyor. İyi o zaman, var daha vakit. Daha fazla reklam izleyebiliriz. Today is a big day for Müthiş. video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German Abi automaker turns gerçekten Ya ama reklam. yani Kardeşim neyse gerçi. Eminim ki iyice reklam yayınına döndü. All raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Nasıl arkadaşlar, ikna oldunuz mu? Bir Porsche alır mısınız? Evet yani bir Porsche Konsolu- özel konsollarımız kalmıştı. Tatlı yapmışlar da yani Xbox Series X. These custom consoles are not for sale. kendi etkinliğinde göster lan. Bak bir şey diyeyim mi? Bak baltalıyorlar bu adamı da ha. Cefe de acıdım şu an. Kendi etkinliğinde göstermez bunu böyle. Veriyor parasını burada göstertiyor, burada buna sövdürtüyor. Bu arada gamepad'de inanılmaz tatlıymış da yani. Cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look. Fairfarm PC'ye de geliyormuş. Bu bir işte hani Stardew Valley tarzı çiftlik simülasyonu, hayat simülasyonu. Ama yani. Yani şimdi saygısızlık da etmeyelim. Oynayan vardır, seven vardır. Hani böyle bir etkinlikte Olay daha o bu böyle arada. heyecan verici şeyler olsa ne güzel. Evet. Yoksa bence de yani bunlar dediğim gibi bunların hepsi aperatif ama yani. Kesinlikle yeri var. Ama mesela 2-3 aperatiften sonra bir büyük patlatacaksın abi. Böyle tatmin edecek oyunların bir tek ismini andık falan gibi oldu yani. Spider-Man geldi ama bir şey görmedik ekstra. Tarihi verdiler falan. Çeşit olsun istemiştiniz diyor. Tabii ki çeşit olsun isteriz de. Şu an çeşit yok yani. Her şey çeşit. Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Ben Brod.
kart oyunu konusunda bayağı başarılı olan bir abi. Snap de çok başarılı oldu bu sene. Burada gördüğüme şaşırmadım ama. Bu arada kart oyunu seviyorsanız, telefonda oyun oynuyorsanız kesinlikle şans verin. Oyun hakikaten bayağı başarılı. Evet, ben de çok övgü dolu şeyler duydum hep oynayanlardan. Certainly, yeah. I'm excited to announce. Çok gaz bir abi. Evet, çok gazı var. Biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right, enerjini çok sevdim falan diyor. Something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Ben çok iyi oynuyorum ve kaybetmiyorum ama bazıları da kaybediyor falan diye. No offense, Jeff. Jeff'i buliliyor. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Şansla. Evet, yeni gelen arkadaşlar hiçbir şey kaçırmadınız. Emin olun hiçbir şey kaçırmadınız. Tam zamanında yeni geldiniz. başlıyoruz. Tam zamanı. Ne yapıyorduysanız bu saate kadar iyi yapıyordunuz öyle söyleyeyim. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 Yani bu yani ne diyeyim bilmiyorum şimdi. Abi TikTok izletseydiniz. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being TikTok izlettiler zaten bu arada yani aslında. Geri aldım, oynamayın Snap Minap falan diye. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback. Böyle işte Fortnite'lar, Call of Duty'ler, Snap'ler vesaire arka arkaya koyup bir aradan çıkarmaları mı daha iyi sence, yoksa aralarını mı serpiştirmeleri daha iyi? Ya arka arkaya beni çok düşürüyor ya. Beni de, ben de. Ama yani şimdi aralarını serpiştirseler tam böyle yükselecekken tekrar düştük falan gibi olacakmış gibi geliyor. Ya araya serpiştirecek bir şey yok. Sorun o. Doğru. Başından beri düzgün ne çıktık yani? 2 tane, 3 tane. Onda haklısın. Hani buraya yakışabilecek düzeyde oyunlar. Burada gördüğümüz oyunlar hep şeydi. Zaten önceden gördüğümüz şeyleri gösterdiler. Üzerine de çok böyle heyecan verici bir bilgi ya da bir oynanış görüntüsü bir şey göstermediler. Ha, Spider-Man'in çıkış tarihini öğrendik. Ne güzel. O kadar ama yani. Yarın haberlerden de okurduk onu yani. Yani PlayStation bir Twitter'da paylaşsa da okeydi yani. Burada görmemize gerek yoktu madem böyle kuru kuru düz verecekti. Geoff da ekmeğinin peşinde tabi. Adam bir yola girmiş. Her sene yapmak istiyor. Ne bulsa koyuyor yani. Abi sıkıntı şu. Bu sene boş bir sene değil. Yani güzel şeyler burada gösterilme potansiyeli vardı. Hala belki sondaki çok güzel bir şey çıkar bilmiyoruz da. Bu adam her sene sanki gücünü kaybediyor gibi. Sony'nin kendi etkinliğini yapması, Bethesda'nın, Xbox Bethesda'nın kendi etkinliğini yapmasıyla vesaireyle hani Jeff'te değil de biz kendimiz de gösteririz diyorlar falan gibi oluyor. O bir tık sıkıntı yani. Mutlaka oluyordur. Yani önceki seneler de sıkıcıydı da ben bu sene ekstra bir sıkıldım ya. Abi her sene bir öncekinden birazcık daha fakirdi, oyun fakiriydi. Yavaş yavaş, yoksa iyi olduğu seneler de vardı. Ama hep böyle bir aşağı doğru gitti. Bir sonraki sene için ben artık heyecanlanmam gibi gözüküyor eğer ki şey olmazsa. Zaten en son seferde hatırlıyorsun, Elden Ring'i sonda göstermeseler hiçbir alt yok gibiydi yani, hatırlıyorsun. Ben mi şaşırdım, ben mi yanlış hatırlıyorum dedim ama doğru, öyle olması lazım. O günün bombası oydu zaten. Aynen. Yani. Belki yine öyle bir şey yapar yani, bilemedim. Öyleymiş gibi girdi lafa.
Bakalım göreceğiz. Lütfen yapsın da ziyan olmasın burada o kadar. Abi kendini Kaç bitirmiş tane de insan olabilir. oturduk. Yani o en başta sonda çok acayip bir şey var demesiyle kendini bitirmiş de olabilir şu an. Çok büyük bir şeyin altına girdi. Sorumluluğun altına girdi diyeyim. Steve, seriously, you don't stand a chance. Bir strateji oyunu. Project under construction. Stellaris Nexus. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Stellaris Paradox'un Grand strateji oyunuydu. Ondan hareketle yeni bir şey yapmışlar galiba. Tam ne olduğunu anlamadım. Araya ufaklıklar sıkıştırmışlar. Space Trash Scavenger. Captain's log, stardate 43152.4. Yine bir Paradox oyunu. Star Trek. Star Trek, evet. Biriyle beraber yapıyorlar da. Diğer ekibi bilemedim. Paradox'ta birisi yapıyor. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Star Trek Infinite. Evet. Patrick Stewart ayarlayamamışlar, benzer birini Summer bulmuşlar. Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? Bu da aktör my buddy arkadaşlar, Anthony komedi Mackie and I aktörü. have been, Will working on this Arnett for miydi? some time now. We're really excited to share with you Twisted Ne Metal, gösterecek which is acaba? streaming only on Peacock Twisted starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that. Çok tatsız kareler bunlar. Hakikaten bu. Yani bunlar... Hayır yani. Bunu çekerken de mi fark etmediniz abi? Arka arkaya Abi planlar. çok yanlış yorumlanabilecek bir yani. I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. Abi bunu ben YouTube'a yüklesem bloklanır yani. Evet, evet. Twisted Metal. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you. Bayağı tatlı gözüküyormuş bu Fight arada. again. Evet, görsel olarak bayağı hoş. I'm here again. Roguelite oyun yapmışlar belli. That's another me. I look good. I
another wine, I begin again, but with another meat to fight with. You're coming with me. İlginç mekanik. Dümdüz Evet, roguelike zamanı değil geri gibi. sarma ama eş zamanlı olarak diğer sen de devam ediyorsun savaşmaya gibi sanki. Aynen. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. İlginç fikirmiş o. This fun. Onwards. I can feel that there are more. Okey, en azından bir tık ilgi çekici bir bağımsız oyun gördük. Ama yani bu festival Koca bir kapsamında- buçuk saat sonrasında Next tabii. up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single player first person magic shooter called Immortals of Avium. Aynen. It's fast and fluid. It's an EA'in FPS in a fantasy setting, kind of like İlginç Doom bir with şekilde magic. karşımıza çıkardığı It also has oyunlardan a biri oldu. great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey Darren. Hey guys. Great to have you Evet, with bu us. oyunu Thank you. özellikle hikayesini acayip övdüler. Yani çok unutulmayacak, böyle yıllar boyunca unutulmayacak bir hikayesi var, hikaye anları var falan diye. Nasıl çıkacak göreceğiz. İnşallah vardır. He's brash, he's funny, but he gets the job Güzel done. oyun oynayalım yani. Well, it's the gameplay as we've seen is just so fast paced. There's so much action in it. With all the spells, the spellcasting, Senin görselin the gitti magic. Tunca. What can you tell us about the story and sort of Nasıl how this gitti? battle mage Yeşil Jack, ekrana düştün sen. he sort of becomes a battle mage, right? Böyle he yani, kinda böyle comes from yayına nothing. böyle He's, veriyorum kendimi. I guess they call him a street rat is what he was. Oha, but he, düzelmiyor da. during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Abi beni oraya becomes part sen of the Green Immortals, Screen'e which is sen like the beni elite yerleştir, Navy öyle SEAL yapalım. squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for Evet, the control of magic. özellikle arkadaşlar size Green Screen And, bıraktım. great cast, Oraya Eugene istediğiniz Torres, kişiyi lots of yerleştirip amazing paylaşın. actors in this incredible, Böyle really özel high bir production etkinlik value yapalım game, dedik. That's coming out this summer. Onu- Don't have to wait long for it. And I know you Bir brought fişi something with you to share söküp today, which çıkarayım is a şunu gameplay ya. Ha, sequence. geldim. It's one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. Tunca'nın so this kamerası is a bile wild dayanamadı part of the arkadaşlar. game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot Ya çok mech fazla in the bir middle de of the ocean as it insan moves around. gösteriyorlar bu It's yayında. wild. So Yani let's take a iki look. kişi All right, konuşuyor, let's take onları a look görüyoruz. at some Bari bir brand insert new görüntü gameplay koysun, for onları Immortals of görelim. Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Abla dizilerden tanıdık Everyone gene. that can fight Tabii already tabii. is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a cockpit! Action station! Action station! Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Böyle büyü odaklı bir aksiyon oyunu yapmaları fikri tatlı, aksiyonu da güzel gözüküyor ama hani gerçekten dedikleri gibi vay efendim yıllarca unutmayacağınız hikaye falan. Ya eğlenceli bir aksiyon oyunu olacak, ortalama üstünde olacak falan gibi bir izlenim veriyor bana bu şey yani. Şu gösterdikleri gameplay. Ya ummadık taş baş yarar mı? Yarar tabii. Ama bu oyunu o oyunu artık oynayınca görürüz.
Ekran çok dolu bir de bu oyunda. Yani böyle uzun süre oynadığında göz yorabilir. Evet, çok Onun dışında renkli. performans sıkıntıları da yaratabilir. Her sistemde çok temiz çalışabilir mi emin değilim. Bu yine iyi anları. Çok daha böyle ekranın full dolduğu anlar da var. Muhakkak. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed. Az evvel Fortnite'la alakalı Unreal Engine bir şeyler gösterdiler. O değil miydi yani? There's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power Editör. of Cybertron. Here we go. Abi bir ara Fall Guys vardı, hatırlıyor musun? Abi Fall Guys yani. O bitti, bu bitmedi. Yok ya, bu bayağı gündemde kalmaya devam edecek gibi biraz da. Tabii yani. Bu arada Fortnite'la alakalı bir tane güzel şey duydum. Yani sevenlerden çok güzel şey duyduk da benim de ilgimi çeken tek bir şey duydum. Attack on Titan karakterleri eklenmiş ve mekaniğiyle beraber eklenmiş. İnanılmaz keyifli falan diyorlardı şeyi kullanmak. Adı neydi lan o zımbırtların? O kendilerini çektikleri vesaire. Onu bayağı iyi yapmışlar. Efendim? İsmi aklımda değil de anlamıştır herkes. Evet, herkes anlamıştır. Keşke hani o kadar güzel kullanması güzel olan bir tane güzel Attack on Titan oyunu yapsalar falan diyorlardı insanlar. Keşke olsa. ODM Gear diye şu an chat tabii ki eksiği tamamladı. Şahanesin chat. Hani onu beğenmiş insanlar. Bir merak da ettirdi ama işte yani o anca. Yani başka konuşacak bir şey bulamadım, bunu anlatayım dedim. Fortnite'a gelmeyen franchise ne kaldı? Ne kaldı hakikaten? Last of Us yapmadılar değil mi? God of War yaptılar da Last of Us falan yaptılar mı? Vallahi sanki geldi mi Last of Us'tan? Witcher da yok galiba. Witcher geldi mi lan yoksa? Witcher gelmişti ya, gelmedi mi? Bana her şey geldiği gibi geliyor. Yani Kratos'u bile oynarken gördükten sonra orada. Seneye de inşallah biz geliyoruz. Sen, ben, Tunca dans ediyoruz değil mi böyle? What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer. RPG türüne yeniden tanımlayan bir most anticipated upcoming releases. Firmadan geliyormuş ama. Were true. Dedikodular doğruydu. We're still here at the scene of this terrible disaster Final Fantasy. caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue Bari bunu operations are görmüş already in olduk iyi. progress. Bu ne oluyor şimdi? 7'nin ikinci partı mı? Rebirth mı? Yani 7'nin ikinci partı. İkinci part. Okey, tamam. Adı Rebirth yani. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Bayağı. O güzel gözüküyor. What's Cloud been doing these past 4 months? Where's he been? And you're asking me this?
İlk partında böyle geniş doğada açık alanlar çok fazla yok. Böyle pek daha çok şehir içindeydik. Çokobolara hastayım ya. Gerçi herkes muhtemelen hasta da. Çok tatlılar. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Oğlum. Türk. Muhabbetini ben tam anlamadım. Anladım. Doğru mu anladım o ya da? Yok, Türklerle alakası yok isim olarak. Ha tamam, ismi Türk oldu yine. Scrubs'taki gibi yani. Türklere savaş açıyor oyunu. Hayır şey falan diyor çünkü ne olursa olsun sonuçta sadece bir Türk falan gibi bir şey dedi ya orada. Sen ne diyorsun birader oldum bildi. Onu ne? They say she's a monster. That she can peer inside you. Baba geldi. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Green. Yeah. You murdered my dad. Hayda. Bu. Ya bunları bilerek yapıyorlar abi yani hani. Tabii canım yani rastgele merdivenin altına gelmiş eteği gözüküyor gibi değildir. Ve çıkış tarihinde. Bir ara gelecek falan diye. 2020 ya yine ya öllü değil kardeş, düzgün söyle. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. Yalnız 2 disk olarak geliyormuş. Showcase, but that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Öyle bitirme. Phantom One More Liberty, Thing de. as well as the Xbox and Diyecek Bethesda canım. Showcase on Sunday. Bu değildi bence Right yani. now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. One More We'll Thing. see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany. And again in December when we come together here in Los Angeles to Trailer'la celebrate kapatacak 10 şimdi years diğer of the devamını Game anlatıyor Awards. abi. Şey Thanks for yapmayın. watching, Sakin everyone. olun. We'll see you soon. Senin Allah belanı versin. Geri gelip pardon unuttum falan yapacak herhalde. Ayıp. Ya okey, Final Fantasy'yi gösterdi de zaten bir şekilde görmüştük daha kısır görüntülerle geleceğini zaten biliyorduk. Evet yani. Hani böyle bir kapanış heyecanı yapacağın duyuru bu değildi. Abi tweet atması gereken etkinliği adam 2 saat yayın yaptı ya. Ya şu tarihte ya. bu geliyor, sen bu tarihte bu lan geliyor. 3-4 tane heyecanlı duyuru olacak diye. Bir tane bile yoktu lan. Abi. Hani hep bunu yapıyorsun, gazlıyorsun da yani. Abi çok net bak, tweet atacağı etkinliği adam 2 saat izletti ya. Spider-Man şu tarihte, Final Fantasy Rebirth şu tarihte, bitti. Kapa şunu, boşuna dönmesin ya. Akıtma interneti. Reklamını yapmayalım ya şu an. İnternetimizi boşa akıttı ya. Adama bak ya. Yani... Şu an gelen arkadaşlar hiçbir şey kaçırmadınız. Bir şey de kaçıramayacaksınız. Geldiyseniz zaten. de gelmeyin. Bu akşam ne yaptıysanız daha iyi yaptınız bizden. Yani ben bir şey diyeyim mi? Ben Enis'e büyük saygı duydum ya. Bu akşam gelemedi ya. Vallahi büyük saygı duydum. Demek ki pazartesi akşamı inanılmaz güzel şeyler olacak. Pazar akşamı 19.45'te, pazartesi de 19.45'te. Pazar akşamı Xbox Starfield, pazartesi günü de
Ubisoft Forward etkinliğini izleyeceğiz. Arkadan bir an ses gelince. Ve yani belli ki onlar bundan daha iyi olacak çünkü bundan daha kötü ne yapabilirler? Yani evet. Yani ya ufak tefek güzel şeyler gördük de abi. Yok ya, görmedik. Ya, birkaç tane bağımsız vesaire falan gördük ama bu etkinliğin olayı değillerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şimdi inanılmaz Ya gerçekten. 15 dakikada Neyse. ben onları gösterirdim. Araya reklamı da koyardım. Tabii Bakardım. canım. Bir de bu arada hani bu hani önümüzdeki günlerde canlı yayınlar vesaire falan devam edecek. Hani Summer Game Fest bu açılışıydı. Önümüzdeki günlerde de Jeff'in de anlattığı gibi bir şeyler olacak. İçinde mesela şey falan da var. Future Games Show falan da var. O Future Games Show içerisinde koymamız gereken şeyleri de buraya koymuş. Sırf da olsun diye. Yani ayıptır, yazıktır. Bak kaliteyi hakikaten çok düşürdüler. Yatacak yeri yok bu Jeff'in. Hani iyi yan bulayım desem bulamıyorsun artık. Geçen senelerde de gene evet çok iyi değillerdi ama gene iyi kötü şunu gördük bunu gördük şöyle oldu falan diyorduk. Bunda o da yok artık yani. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Ya bu şey umut verici değil gerçekten. Önümüzdeki sene için tekrardan bir bakmak gerekecek. Belki de yani Jeff'in de şey yapması net gerekiyor. Arkadaşlar bu sene size sürpriz olarak söylemeyeceğiz. Katılımcıların hepsi bu. Ne göstereceğini söylemeyeceğiz deyip atıyorum. Hani şey var. From Software varsa From Software olacak. Biz oradan düşüneceğiz. Elden Ring'in DLC'si gelecek belki diyeceğiz falan. Hani açık söylemesi lazım artık. Çünkü ben ne bileyim hiçbir beklentisiz falan izlemeye başlayacağız yani bir sonraki şeyi. Yok zaten ben beklenti yapmadan genelde izliyorum da en azından yani bir tane iki tane bir şeyler göster ya. Abi beklentiden kastım o. Benim de bir beklentim yoktu. En başta söyledim zaten. Hani Diablo 4'ü bırakıp geldim. Ne beklediğimi bilmiyorum ama güzel bir şeyler bekliyorum dedim. Ve hani gerçekten hani şey değil. Hani benim heyecanlanmayı geçtim. Chat'in heyecanlandığı bir şey olsun diyeceğim hani. Ya da senin heyecanlandığın bir şey olsun yok. 3-4 tane diyorsa en azından bir tane çıkar. Yani öyle en azından denklemi kuruyorum ben kafada da. Yani 3-4 tane deyip bir tane bile böyle heyecanlandıracak yeni bir IP falan bir şey göremedik. Evet. Ya üzücü. Üzücü. Bu etkinliğin bu hale gelmesi de üzücü. Hani Sony'nin bir ay önce yaptığı etkinlik de ya bir ay önce değil de işte birkaç hafta önce yaptığı etkinlik de üzücüydü. İnşallah bakalım pazar ve pazartesi akşamki mevzulara girdiğimizde bakacağız. En azından mesela Ubisoft'ta ve işte Xbox'ta ne göreceğimizi biliyoruz. Starfield'ı uzun uzun göreceğiz. O güzel. Ubisoft tarafında Mirage'la alakalı, Avatar'la alakalı ve birkaç oyunuyla daha alakalı hani onlar da söylediler şunlar olacak falan diye. O bir derli toplu en azından. Şimdi ne bekleyeceğimizi biraz en azından biliyoruz. Burada ne bekleyeceğimizi de bilemediğimiz için ekstradan böyle hani hakikaten büyük bir şeyler de yapacak gene. Hani Jeff'liğini falan değil. Oğlum Kojima bile yok lan. Hani Evet, enteresan. Nasıl oldu da gelmedi yani? Araları mı bozuldu daha acaba? yeni belgeselini anons ettiler. Ya şurada da bir trailerını gösterirdi. Hani Death Stranding 2 ile ilgili bir şey göstermiyor. Bari onu gösterir dedim ama demek ki artık o bile gelmiyor demek ki. Kojima bile. Belki de şey Uğraştırma beni demişlerdir. Jeff diyor. Bütün bu line-up'a bakıp abi çok hafif oldu ya. Şimdi bir de Kojima'yı koyarsam bu da hep aynı ayağı yapıyor falan şeyine girmesin deyip belki şeye saklıyordur. Game Awards tarafına gene saklıyordur şeyi. Olabilir belki. Gamescom açılışında yapacak. Onu da zaten duyurusunu yaptı. Hani Gamescom açılışlarında çok da güçlü olmayabiliyor çünkü hani açılışta gördüğünüz şey küçük bir şey olabiliyor ama orada hani Köln'e giden insanlar oynayabildikleri için hani çok inanılmaz büyük duyurulu bir şey olmasından ziyade hani buraya gelenler bunları oynayabiliyor demeye getiriyorlar biraz lafı. O yüzden benim orada da çok büyük beklentim yok. Tatsız. Tatsız. Sağlık olsun ya. Muhabbetin tatlıydı abi en azından. Teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığın. Ben teşekkür ederim. Sevgili chat, 3000 kişiydik. 3000 küsur kişiydik. Her birinize teşekkürler. Yani çilemizi beraber çektik en azından. Buna sevinebiliriz bu akşam. Böyle. Diablo oynayabilirdim ben bu 2 saat. Yeğenim gelecekti. Ses olur abi bak bu akşam iş yapacağız. Tunca ile beraber yayındayız multiplayer'da falan dedim. Tamam yarın geliriz falan dediler yani. Hani bak ailemden çaldın. Diablo'dan Bunların hepsini çaldın. Jeff'e yazacaksın. net. Neler İki elim neler yakanda. olacak bak senin Ahirette yüzünden. seni bulacağım oğlum. Neyse böyle. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ben bütün geyiğimi yaptım, zehrimi attım. Buyursunlar sen de. Yoksa kapatabiliriz. Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Kusura bakmayın. Keşke heyecanlı bir yayın olsaydı. Hep birlikte gazlansaydık ama Biz olmadı mahcup artık. oluyoruz değil mi? Böyle abi Evet. kusura bakmayın sizi de tuttuk falan diye. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Pazar akşamı 19.45'te Enis de bize katılabilecek. Bu akşam kendisinin kişisel işlerinden, kişisel durumundan ötürü maalesef katılamadı bize. Pazar ve pazartesi akşamlarında o da olacak. Yine Xbox ve Ubisoft etkinliklerinde de görüşelim diyelim. Şimdilik bizden bu kadar o zaman. Bir başka yayında Kendinize pazar günü iyi bakın. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.